Amerika Birleşik Devletleri'nin 35 trilyon dolar aşan borcu sadece Amerika'nın değil, tüm dünyanın sorunu olabilir. Peki bu borç ne zaman patlayacak ve bizi nasıl etkileyecek? Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin borçlu olduğu toplam para 36,2 trilyon dolara ulaşmakta. Bu ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının %122'sini temsil ediyor ve her 3 ayda yaklaşık 1 trilyon dolar artıyor. En yüksek borç bölü gayri safi yurt içi hasıla oranı pandemi sırasındaydı ve bu oran %133'tü ve şu an bu orana yaklaşıyor. Pandemide biliyorsunuz çok ekstra bir durumdu. Piyasalar tamamen bitikti. Ona rağmen şu anda bu orana çok yaklaşmış bulunmakta. Amerika dünyanın en yüksek borç bölü gayri safi yurt içi hasıla oranına sahip ilk 10 ülkeden bir tanesi. Peki Amerika'nın neden bu kadar çok borcu var? 2008 krizi, pandemi teşvikleri, Ukrayna ve İsrail'e yardımlar gibi pek çok konudan dolayı borçları gitgide yükselmekte. Hükümetin topladığı paradan fazlasını harcadığında doğal olarak açık yaratılıyor ve bu açığı kapatmak için hükümet daha fazla borçlanıyor. Borçlanmanın yasama onayına tabi olmasını sağlamak için Amerika Birleşik Devletleri Kongresi hükümetin sosyal güvenlik, sağlık hizmetleri, savunma gibi mevcut yükümlülüklerini finanse etmek için ne kadar borçlanabileceğine dair bir sınır koyuyor. Bu sınır borç tavanı olarak biliniyor. Tavana ulaşıldığında kongre limiti yükseltmediği veya askıya almadığı sürece hükümet daha fazla borç alamıyor. Ancak 1960'dan beri kongre borç tavanının şartlarını 78 kez yükseltti, askıya aldı ve değiştirdi ve Amerika daha da fazla borçlanmasına izin verdi. Bugün borcun sadece yıllık faizi 1 trilyon dolara yaklaştı. Yani borcu ödemek için yeniden borç alınıyor. Amerika dünyanın en yüksek ulusal borcuna sahip ülkesi ve uzun vadeli mali istikrar konusunda giderek artan endişelerle karşı karşıya. Peki dünya neden tedirgin olmadı? Hani bu Amerika'nın borcu, dünya neden tedirgin olmalı? Amerika'nın borç krizi doların değerini, küresel faizleri ve gelişmekte olan ülkeleri direkt etkiliyor. Ve buna Türkiye'de dahil. Herkes için zincirleme bir risk demek anlamına geliyor. Kongrenin her borç tavanı tartışmasında piyasalarda bir kriz havası esiyor. Çünkü ne olacağı belli değil. Eğer bu borç kontrolsüz büyürse, Amerika Birleşik Devletleri temerrüde düşerse, dünya 2008'den daha büyük bir krizle karşı karşıya kalabilir. Sizce Amerika bu borç sorunu çözebilir mi? Yoksa dünya yeni bir finansal depreme hazırlanıyor mu? Yorumlara yazın. Konu üzerine tartışalım. Bu tarz videoların devamını görmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın.